Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz harika bir börek tarifim var. Sadece 4 adet hazır yufkadan yaptığım, sütle dinlendirdiğim bu böreğe bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 4 adet hazır yufka kullandım. Bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum, diğerlerini kaldırıyorum. Ayırmış olduğum yufkayı tezgahın üzerine açıyorum. Yufkaları kesme işleminden geçireceğiz. O yüzden 2 tane yufkayı üst üste koyuyorum. Dilerseniz 4'ünü de aynı anda kesebilirsiniz. Böyle daha pratik olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. İki yufkayı üst üste koyduktan sonra yarı kısma gelecek şekilde yufkaya iz yapıyorum. Yufkanın bir tanesini diğerinin üzerine katlayarak iz yaptığım bölüme parmaklarımla sıkıştırıyorum. Kesme işlemini buradan gerçekleştireceğiz. Rulet yardımıyla katlamış olduğum bölümü kesiyorum. Daha sonra diğer kısmını da diğerinin üzerine katladıktan sonra tekrar keseceğim bölüme işaret yapıyorum. Katlamış olduğum yufkaları üst üste getirerek 3 defa kesme işlemi gerçekleştiriyorum. Böylelikle yufkalarımızı sardığımız zaman daha muntazam ve daha güzel olacak. En son kesmek için tekrar iz yapıyorum ve rulet yardımıyla oradan kesiyorum. Tarifimde 150 gram lor peyniri kullandım. İçerisine küçük küçük doğramış olduğum 4-5 dal maydanozu koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ben yufkaların arasını yağlamak için sıvı yağ kullandım. Sizler dilerseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz ya da tereyağı eritip onu da kullanabilirsiniz. Bir adet yufkayı tezgahın üzerine alıyorum ve arasını çok az olacak şekilde yağlıyorum. Daha sonra ikinci yufkayı da alıyorum, onun üzerine güzelce yerleştiriyorum. Bu aşamada yufkaların üst üste gelmesine özen gösterin. İkinci yufkayı da çok az bir şekilde yağlıyorum. Daha sonra iç harcından 2 tatlı kaşığı olacak şekilde koyuyorum. Yufkaların iki tarafını içeriye doğru katlıyorum. Alt kısmından başlayarak uca kadar kalem böreği şeklinde sarıyorum. Sarmış olduğum börekleri tepsinin üzerine koyuyorum. Kesmiş olduğum bütün yufkaları bu şekilde yaparak hazırlayacağım. Daha sonra da sardığım bütün yufkalara süt banyosu yaptıracağım. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. İsterseniz böreklerinizi bu şekilde tek tek yapıp sarıp koyabilirsiniz. Ya da sizler için daha pratik bir yöntem gösterebilirim.
Yufkaların yarısını tezgahın üzerine açtıktan sonra yağlayabilirsiniz. Daha sonra kalan yarısını da onların üzerine koyduktan sonra iç harcını koyup kalem böreği şeklinde sarabilirsiniz. Böyle daha pratik ve daha kolay oluyor. Sizler için hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay. Çok fazla yağ olmadığı için gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel. Ben iç harcına lor kullandım. Sizler dilerseniz patates ya da kıyma da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. 2 yufkayı üst üste koyduktan sonra iç harcını koyuyorum. Kenarlarını içeriye doğru katlayarak uç kısmından başlayıp diğer uca kadar kalem böreği şeklinde sarıyorum. İlk 2 yufkayı bu şekilde sararak hazırladım. Genişçe bir borcamın içerisine sütümüzün yarısını koyuyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğum börekleri sütün içerisine koyuyorum ve her tarafının süt olmasını sağlıyorum. Bu şekilde süte buladıktan sonra üzerlerine tekrar süt döküyorum. Tarifimde 2 su bardağı süt kullandım. Su bardağı ölçüsü 200 ml. Yufkaların hepsini süte batırdıktan sonra şöyle bir sallıyorum ve 5 dakika boyunca tek tarafın ıslanmasını bekliyorum. 5 dakikanın sonunda hazırlamış olduğum börekleri ters çeviriyorum. Bu şekilde 5 dakika daha dinlendireceğiz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Toplamda 5 dakika bir yüzünü, daha sonra 5 dakikada diğer yüzünü süt banyosu yaptırdığımız börekleri fırın tepsisine diziyorum. Börekleri alıyorum, çok az bir şekilde sütünden arındırıyorum. Bu aşamada böreklerinizi çok fazla sıkarak yırtmayın. Benim yaptığım gibi çok hafif dokunuşlarla sütü sıkıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Sizler de bu şekilde yapmaya özen gösterin. Bu işlemi bitirdikten sonra daha önceden sarmış olduğum 2 yufkayı da bu şekilde süt banyosu yaptırıyorum. 5 dakika bir tarafını, 5 dakikada diğer tarafına süt banyosu yaptırdığım börekleri de tepsiye diziyorum. Bütün böreklerimiz hazır. Yumurta sarısının üzerine birkaç damla zeytinyağı koyduktan sonra çırpıyorum. Böreklerin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. 180 derecelik sıcak fırınımızda 30 dakika boyunca böreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nar gibi kızarmış böreklerimiz hazır. İlk sıcağı çıktıktan sonra artık servis edebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi dışı çok güzel bir şekilde pişti. Bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı,
Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.